Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, çok hafif, çok leziz bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Tam Akdeniz mutfağı, hafif, lezzetli ve çok kolay yapılan bir tarif. Bunun için böyle biraz iri iri patlıcanlarım var. Arzu ederseniz bostan patlıcanı da kullanabilirsiniz. Ama bu patlıcanları ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Bununla yapmak istedim. Şimdi 3 adet patlıcanımı, gayet iri patlıcanımı güzelce kabuklarını soyuyorum. Yan tarafta gördüğünüz gibi içine tuz attığım suyum var. Hepsini soyacağım ve o suyun içine atacağım. Evet, patlıcanlarımı soydum ve diklemesine ince olarak dilimliyorum. Kalınlığım şu, çok ince değil ama çok kalın da değil. İtalyan melanzane tarifine çok benziyor. Aynı zamanda lazanyayı andırıyor. Patlıcan lazanya diyebiliriz işin gerçeği. Ama sonuçta muhteşem bir lezzet çıkacak. Geçtiğimiz hafta misafirlerime yaptım. İnanın parmaklarını yediler. Umarım siz de beğenir, denersiniz. Aynı keyfi yaşarsınız. Şimdi ben bütün patlıcanlarımı bu şekilde dilimlemeye devam edeceğim. Patlıcanlarım kara suyunu bırakması için bir 5-10 dakika suda dinlenirken ben de bu arada soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı yarım ay şeklinde piyazlık dediğimiz şekilde jülyen kesiyorum. Tam bu yaz mevsiminde sıcak havalarda yemek yemenin bile zorlaştığı zamanda harika bir tarif bu arkadaşlar. Türk mutfağında İmam Bayıldı'ya da andırabilir. Hafif bir lezzet. İki adet soğan olması önemli. Şimdi nefis bir sos yapacağız patlıcanımıza. Şimdi soğanlarımı soydum. Bol da sarımsak lazım bize. 4 adet iri dörtlü sarımsağım var. Bunların üzerine bastırıyorum güzelce ve iri bir şekilde doğruyorum. Daha önce de defalarca söyledim. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bir daha söylemek istiyorum. Sarımsaklarımızı mutlaka şöyle bir bastırmalıyız ki içindeki alisini de çıksın. Rahiyası da iyice yemeğe geçsin. Şimdi soğanlarımızı tavamıza alacağız. 2 adet domatesim var. Kabuklarını soydum. Bunları da küp küp doğruyorum. Tavamızın altını yaktık. Şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı soğanlarımın üzerine döküyoruz. 1 çay kaşığı kadar tuz döküyoruz. 1 çay kaşığı da şeker dökeceğim. Daha lezzetli bir sos olsun ve güzel karamelize olsun soğanlarım diye. Soğanlarımı iyice karamelize edeceğim güzelce. Sonra da domateslerimi ilave edeceğim. Soğanlarım hafif karamelize oldu ve yumuşadılar. Şimdi bu doğradığımız domateslerini üzerine ilave ediyoruz. Ve iyice domatesler ölene kadar pişireceğiz. Ondan sonra baharatlandıracağız. Nefis bir sos. Tam Akdeniz mutfağı, Ege mutfağından zeytinyağlı, sağlıklı, taze sebzelerden harika bir yemek olacak. Domateslerimiz biraz yumuşadıktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biber salçasındaki o füme koku, tat ve aynı zamanda tuz daha büyük bir lezzet katacak sosumuza. Salçamı güzelce karıştırıyorum.
domates salçası olmadığı için bunun öyle erkenden uzun uzun kavrulup da kokusu çıkma gibi bir durumu yok. Biber salçasının zaten olmasını istediğimiz kendine özgü bir kokusu ve tadı var. Şimdi sosumuza yarım su bardağı suyu ilave ediyoruz. Hem salça iyice açılsın hem de soğanımız ve domatesimiz iyice ölsün. Şimdi biraz daha tuz çekmek istiyorum. Bu sefer çekme tuz, deniz tuzu daha fazla lezzet veriyor. Biraz da karabiber çekmesi. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Ben genelde makarna soslarında, bu tarz soslarda mutlaka çekme karabiber kullanıyorum. Daha keskin, daha etkili bir kokusu ve tadı var çünkü. Şimdi de 1,5 çay kaşığı kadar kırmızı toz füme biber koyuyorum. Yani paprika. Bunu da çok soruyorlar bana. Füme biber ilk defa duydum. Füme biber nedir, paprika nedir diye. Arkadaşlar toz kırmızı biber fümelenerek, is kokusuyla tütsülenerek yapılan bir biberdir. Bu tarz soslara da nefis bir koku, tat katar. Acısı da var, tatlısı da var. Aktarlarda rahatça bulabileceğiniz bir sostur. Baharattır. Tavsiye ediyorum kullanmanızı. Ben çok seviyorum. Çünkü Akdeniz mutfağına, Ege mutfağına çok çok yakışıyor. Her şeye koyabilirsiniz. Şimdi sosum gördüğünüz gibi koyulaştı, kıvamını aldı. Tam bu aşamada 7-8 tane ufak domateslerim vardı. Çeri domatesin biraz büyüğü. Onları atmak istiyorum. Neden bu aşamada atıyorum? Çünkü onların çok fazla pişip yumuşamasını, erimesini istemiyorum. Bu domatesler biraz daha şekerli, daha farklı tadı olan, ekşi tatlı tadı olan domatesler. Diğer domateslerden daha farklı, kendine özgün tadı var. O yüzden bu tadı da yakalamak için koymak ama son aşamada koymak istiyorum. Bir 2-3 dakika daha hep beraber kaynayacak ve sosun altını kapatacağım. Sosumun altını kapattım. Bu aşamada kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezi koyuyorum. Ama sosumuz kapandıktan sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Muhteşem bir koku ve lezzeti olacak. Sosumuz hazır. Diğer işlemlere devam edelim. Şimdi döküm tavamı, ızgara tavamı ocağıma aldım. Altını yaktım. Şöyle biraz yarım yemek kaşığı zeytinyağıyla tavamı güzelce yağlıyorum. Çünkü yapışmasını istemiyorum. Döküm ızgaralar bazen yapışabiliyorlar. Tavam güzelce ısındı. Şimdi patlıcanlarımı bir kağıt havluyla iyice kuruladım. Suya bastırmıştık biliyorsunuz. Şimdi cazır cuzur patlıcanlarımı güzelce ızgara yapacağım. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımın altı güzelce pişti. Diğer taraflarını çeviriyorum. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Biraz da şöyle hemen üzerine tuz ve karabiber çekmek istiyorum. Patlıcanlarımız da lezzetlensin. Sosumuz lezzetli ama patlıcanlarımız da yavan olmasınlar. Evet, patlıcanlarımızı gayet güzel bir şekilde ızgara pişirdik. Çok güzel izler de yaptı. Şimdi hazırladığımız sosu bir borcamımın dibine yayıyorum. Siz istediğiniz bir kap kullanabilirsiniz. Fırına dayanıklı olması koşuluyla. Şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar sosumun suyundan koyuyorum. Hem patlıcan yapışmasın, dibi tutmasın hem de patlıcanlar alttan da lezzetlensin diye. Sonra başlıyorum bütün patlıcanlarımı güzelce dizmeye. Dip dibe diziyoruz. Çok kolay gördüğünüz gibi hazırlaması hiç de zor değil. Her yerini patlıcanla kaplıyoruz. Kapladıktan sonra şimdi tekrar üzerine hazırladığımız sostan biraz dökeceğiz.
Tabii bu ara kat olduğu için bütün sosumuzu buraya koymayacağız. Biraz daha az, 3-4 kaşık kadar. Her yerine bulaştıracağız. Sosun büyük bir kısmını en üst kata ayırıyoruz arkadaşlar. İşte tam lazanya yapılma tarzı. Kat kat. Evet, iyice yayıyoruz patlıcanlarımız üzerine ki bütün sosu yesin. Şimdi bir miktar rendelediğimiz kaşar peynirinden hemen bu ara kat olduğu için birkaç tutam kadar koyuyoruz. Çok fazla koymuyoruz. Kaşarımızdan sonra da patlıcanlarımızı tekrar üste dizmeye başlıyoruz. Bu yemeği isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. O zaman tam lazanya olur. Ama ben yaz yemeği olsun, daha hafif domatesin tadını alarak yiyelim istediğim için sebzeli yapmak istedim. Dediğim gibi kıymalı da gayet güzel bir sosu hazırlayıp çok güzel bir yemek olabilir ama ben kışın tercih ediyorum onu, işin gerçeği. Yapılışı da çok kolay, çok da çabuk ama muhteşem bir lezzet çıkıyor. Tam böyle İtalyan, Akdeniz mutfağı, zeytinyağı, sebzeler, domatesin kıpkırmızı hali beni benden alıyor, işin gerçeği. Evet, patlıcanlarımızı dizdikten sonra kalan sosumuzu da olduğu gibi üzerine boca ediyoruz. Hepsini boşaltıyoruz ve bu arada fırınımız 180 derecede ısındı. Şimdi yemeğimiz fırına gidecek. Bir 20-25 dakika kadar pişecek. Evet, yemeğimiz 25 dakika 180 derece fırında güzelce pişti. Gördüğünüz gibi domateslerimiz üzeri kızarmış. Şimdi kalan kaşar peynirlerini bolca üzerine yayıyoruz ve tekrar fırına yolluyoruz. Kaşar peynirlerim eriyene kadar nefis bir şekilde pişirdik. Biraz soğusun, servis edelim. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır arkadaşlar. Servis ettik. Bol kaşarlı, bol domatesli ve soğanlı. Şöyle sizin için bir yudum almak istiyorum, bir tatmak istiyorum bir lokma. Çok da seviyorum ben bunu, işin gerçeği. Hemen şöyle bir tadacağım. İnanılmaz bir lezzet. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Yapıp hemen denemeniz ve bu lezzeti kendiniz tatmanız, kendiniz karar vermeniz lazım. Ama ben eminim ki bayılacaksınız. Çünkü kime yaptıysam herkes parmaklarını yedi. Umarım siz de evinizde bu tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.